Film, hemşirenin ölen ünlü oyuncuyu morga götürmesiyle başlıyor. O sırada hemşire, kadının resmini çekip, Ivan isimli arkadaşına gönderiyor. Sonraki sahnede Ivan, Hayvi isimli arkadaşını da alıp hastaneye geliyor. Gençler sohbet ettikleri sırada Ivan hemşirenin neler gördüğünü soruyor. Hemşire ise Anna'nın her yerini gördüğünü ve bedenin bir hafta daha morgda kalacağını ekliyor. Bunu duyan Ivan, Paul isimli hemşireyi onları morga sokması için ikna ediyor. Hayvi bu durumu tuhaf karşılayıp Ivan'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Morg katına indiklerinde, Paul arkadaşlarına onları biri görürse kaybolmuş gibi davranmalarını söylüyor. Morga girdiklerinde Paul arkadaşlarıyla önce dalga geçiyor, daha sonra Anna'nın olduğu yere gidiyorlar ve üzerindeki bezi gereğinden fazla açıyorlar. Dokunma falan işlerini bitirince Ivan Anna'nın sanki hala canlıymış gibi durduğunu söylüyor ve Hayvi'yi de dokunması için ikna ediyor. Bununla da yetinmeyip kadının üzerindeki örtüyü komple kaldırıyor ve hemşireye, "İstediğim her şeyi yapabilir miyim?" diye soruyor. Paul, evet deyip önceki deneyimlerini arkadaşlarına gösteriyor. Anna'yı diğer bölüme alıp odadan çıkınca, Hayvi olanları izliyor ve bu durum belli ki hiç hoşuna gitmiyor, hatta bir an önce burayı terk etmek istiyor. Paul ise Ivan'ın işi bitene kadar burada beklemeleri gerektiğini söylüyor. Ivan'dan sonra Paul odaya gidiyor ve mesele sırasında Anna bir anda gözlerini açıyor, fakat bedeni hala felçli olduğu için hareket edemiyor. Hayvi Anna'yı kendine getirmeye çalışsa da, Paul ve Ivan bu durumda ne yapmaları gerektiğini anlıyorlar. Koridordan ses gelince üçlü hızlıca ışıkları kapatıp saklanıyorlar. O sırada morga başka bir hemşire geliyor. Anna kendini fark ettirmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Ivan diyor ki, artık iki seçeneğimiz var, Anna'yı kurtarırsak hapse gireriz ya da Anna'nın hayatına son verelim, zaten herkes onun öldüğünü biliyor. Hayvi bu duruma karşı çıkıyor, fakat Paul anahtarı diş tarafta unuttuğu için oldukları odadan çıkamıyorlar. O sırada Ivan ile Hayvi kavga etmeye başlıyor ve boğuşma sırasında Hayvi bu dünyaya veda ediyor. O sırada başka bir hastane çalışanı geliyor ve Paul onu oradan dışarı çekip unuttuğu anahtarları alıyor. İki arkadaş oturup başlarına geleni konuşuyorlar. Paul hapis hayatından çok korktuğunu söylüyor. Ivan ise hem Anna'dan hem de Hayvi'den kurtulmamız lazım diyor. Eğer bütün yaptıklarımız açığa çıkarsa ikimizin de hayatı biter. Anna tüm konuşmaları duyuyor ve çok korkuyor. Biraz kendini toparlayan Anna onu serbest bırakmaları için yalvarıyor. Burada olanlardan da kimseye bahsetmeyeceğine dair söz bile veriyor. Paul neredeyse Anna'yı serbest bırakmayı kabul ediyor. Fakat Ivan hala ikisinden de kurtulmaları gerektiği konusunda kararlı. İkili ne yapacakları konusunda karar vermeye çalıştıkları sırada, Anna var gücüyle kendini sedyeden yere atıp Hayvi'nin telefonuna ulaşıyor. O sırada odaya Ivan giriyor ve Anna babasını arayıp komadan uyandığını söylediğini anlatıyor. Ivan telefonu kontrol edip aramayı görüyor. Daha sonra ikili Anna'yı sedyeye koyup geri morga götürdükleri sırada telefon çalıyor. Paul direkt Anna'nın ağzını kapatıyor, arayan Anna'nın babası ve çağrıyı aldığını teyit ediyor. Anna Ivan'a yaptıkları için hakaret ediyor ve bu da büyük hata, çünkü artık Ivan, Anna'yı serbest bırakırlarsa onların tüm yaptıklarını anlatacağından emin. Ivan odadan çıkınca, Anna hemşireye onu serbest bırakması için yalvarıyor ve Ivan'ın az önce arkadaşını öldürdüğünü hatırlatıp sıranın her an ona da geleceğini söylüyor. Paul bu durumu anlasa da sessizce bandajları kesmeye devam ediyor. Daha sonra ise Anna hikayeyi Ivan'ın, hemşirenin odada olmadığı sırada arkadaşı Hayvi'yi öldürdüğü şekilde anlatabileceğini söylüyor. Hemşire ise hiçbir şey söylemeden Anna'nın ağzını bantlayıp Ivan'ın yanına gidiyor. Anna o sırada banttan kurtulup ayaklarındaki bandajı çıkartıyor ve yavaş yavaş koridora doğru sürünüyor. O sırada Ivan tekrar morga dönüyor ve Anna'nın yerinde olmadığını görünce onu aramaya başlıyor. Anna tam kurtulacağı sırada asansörün sesi Ivan'ın dikkatini çekiyor ve Ivan Anna'yı boğmaya başlıyor. Anna ise ölü taklidi yapıyor ve ikili onu geri sedyeye taşıyorlar. Hayvi'yi de çöp konteynerine koyuyorlar. Odadan çıkarken Paul Anna'nın hala hayatta olduğunu fark ettiğinde yanına yaklaşıp Ivan'ın duymaması için sessiz olmasını söylüyor. Fakat duruma bak ki Ivan tam çıkışta cüzdanını kontrol ediyor ve kartını düşürdüğünü fark edip geri morga dönünce Anna'nın hayatta olduğunu görüyorlar. Ivan bu durumda Paul'u ihanet ettiği için boğmaya başladığı sırada Anna eline geçirdiği makası Ivan'ın boynuna saplayıp tahtalı köye gönderiyor. Paul gözyaşları içinde Ivan'ın zaten gitmeye hazırlandığını söyleyip Anna'ya neden kalkıp kendini açık ettiğini soruyor. Anna ise hiçbir şey söylemeyip makası hemşirenin karnına saplayıp Ivan'ın peşine, cehenneme gönderiyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı
Sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve film hakkındaki düşüncenizi yorumlara yazmayı unutmayın.